Eğitim serimizin 19. videosundayız. Bu videoda yine giriş sekmesindeki editing yani düzenleme denilen şu alandan devam ediyor olacağız. Bu videoda bahsedeceğimiz şey aslında daha önce otomatik doldurma ile ilgili bir videomuz vardı. Ama orada aslında genel olarak en çok bilinmesi gereken bilgileri verdik. Bu videoda giriş sekmesinde şurada doldurma seçenekleri ile ilgili bir alan var arkadaşlar. Bu alanda aslında bizim daha önceki otomatik doldur videosunda yaptığımız şeylerle beraber aslında birazcık daha ayrıntıları var diyebiliriz. Bunlardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Dediğimiz gibi doldurma kısmı üzerine mouse ile durduğumuzda fill yani doldur yazan giriş sekmesindeki bu alan arkadaşlar. Kulakçığa bastığımızda belirli yön seçenekleri, hızlı doldur, işte seri gibi belli başlı seçenekler var. Aslında bunları inceleyeceğiz bu videoda arkadaşlar. Öncelikle aslında şu aşağı, sağ, yukarı ve sola olan yön seçeneklerinin olduğu kısım ne işe yarıyor? Bundan bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar bu bizim normalde bir hücreyi seçip aşağı, yukarı, sağa, sola doldurma yapmamızla ilgili bir seçenek. Bunu mouse'la bu şekilde gösterdiğim gibi aslında tabii ki yapabiliriz. Bunu dediğimiz gibi otomatik doldur videosunda da görmüştük. Ama bu özellik aslında daha çok böyle 10 tane, 5 tane küçük veri yani mouse ile yapabileceğimiz kadar küçük bir veriden ziyade çok daha büyük bir alan seçerek ve yön belirterek böyle mouse ile çekerek uğraşacağımız zamandan çok daha kısa bir sürede bu işlemi yapabilmemizi sağlayan seçenekler arkadaşlar. Nasıl yani? Ben bunu dediğim gibi mouse ile bu siyah çıktığında böyle aşağı çekersem direkt hücreyi kopyalayıp hücredeki veriyi kopyalayıp aşağı doğru çekecektir bir metin olduğu için. Ama bu çok büyük bir veri olsaydı ben bunu böyle aşağı doğru çok uzun bir süre çekmem gerekecekti. Dolayısıyla bundan kurtulmak için ne yapıyoruz arkadaşlar? Aşağı nereye çekmek istiyorsak ki şu an aşağı kısmını kullanacağımız için aşağı doğru çekiyorum. Bu alanı ben bu veriyle doldurmak istiyorum. Geliyorum doldur seçeneğine ve down yani aşağıyı seçiyorum. Hemen dolduruyor. Aynı şey arkadaşlar sağa, sola, yukarı da için de geçerli. Bakın sağa tıklıyorum ve right yani sağa doldur diyorum. Aynı veriyi sağa doğru doldurdu. Yukarı için de aynı şey geçerli. Hemen yapıyorum ve sola için de aynı şey geçerli. Tekrar söylemeliyim ki arkadaşlar bu dediğim gibi tamamen böyle küçük az veri mouse ile yapabileceğim veriler için değil de çok daha büyük veriyle çalışıyorsak aslında daha efektif kullanabileceğimiz bir özellik. Şimdi gelelim arkadaşlar diğer kısma, aslında sayılarla ve tarihlerle uğraştığımız kısmı. Arkadaşlar normalde biz otomatik doldurda ne yapıyorduk? Böyle mouse'la yine aşağıya çekip bunu kopyalayabiliyorduk. Ya da bu otomatik doldurma kısmının seçeneklerine gelip aslında kopyalama değil de seri olarak yap dersek bu sefer 1, 2, 3, 4 diye sıralıyordu. Ya da sadece formatı kopyalayabiliyorduk gibi seçenekleri vardı arkadaşlar. Ben aynı şeyi aynı zamanda nereden yapabilirim? Buraya gelip series'e basarak buradan yapabilirim arkadaşlar. Ne yapabilirim? Diyebilirim ki sütunda sen bu doldurmayı yap. Lineer olarak büyüt ve adım değeri yani büyüklük değeri kaçar arttırmamızı istiyorsak bunu da buraya yazarak bir yazıp mesela okey dersek yine aynı şekilde aslında aynı işlemi yapmış olacağız. Ve bunu biz normalde 1, 2, 3, 4 değil de 1, 3, 5 diye ya da işte 1, 8 artık 7'şer kaçar arttırmak istiyorsak o sayıyı o şekilde yapabilmek için ne yapıyorduk? Diyelim ki ben 4'er arttırmak istiyorum. Birden sonra dolayısıyla 5 yazıyordum ve ilk iki rakamı seçip bu sefer aşağıya doğru çekiyordum arkadaşlar. Dolayısıyla bunu başka nasıl yapabilirim? Yine bu doldur seçeneğinden yapabilirim. Geliyorum ilgili alanı seçiyorum. Yine series kısmına geliyorum ve bu sefer lineer büyümede ve yine sütun seçtiğim için sütun seçiliyken buraya büyütmek istediğim rakamı yani 4'ü yazıyordum arkadaşlar. Dolayısıyla OK'ye basıyorum. Bakın demin yaptığım işlemle aslında aynı işlemi yaptı. Yani bunu yapmanın 2 tane yolu var diyebiliriz arkadaşlar. Ama bizim aslında normalde mouse'la yapamayacağımız ve bu doldur kısmını kullanarak yapmak zorunda kaldığımız şey büyüme yani growth dediğimiz kısım arkadaşlar. Bu büyüme dediğimiz şey nedir? Normalde ben mesela 2'nin katları, 2'nin üssü olarak bir sayıyı büyütmek istiyorum. Yani nasıl? Burada 2 yazsın, 4 yazsın, 2 üzeri 3 olan 8 yazsın gibi ya da farklı bir sayıda farklı bir şekilde.
Bunu normalde ben manuel yazmaktan başka ya da bir formül belirlemekten başka seçeneğim yok. Bunun için arkadaşlar yine doldur kısmını kullanarak çok kısa bir sürede çok büyük hücrelerle, çok büyük verilerle bu işlemi yapabiliriz. Nasıl yapabiliriz? Bu alanı seçeriz arkadaşlar. Yine bu series kısmına geliriz. Ve bu sefer buradaki growth yazan, yani büyüme yazan Türkçe'de olan kısmı seçeriz arkadaşlar. Ve bu sefer diyeceğim ki ben adım değeri 2, yani 2 ile çarpılmasını istiyorum. Ben buraya 3 de yazabilirdim. Bu sefer her bir sonraki değeri 3 ile çarpacaktı. Yani çarpma işlemini hangi değerle yapılmasını istiyorsak buraya onu yazacağız diyebilirim. Ben buraya 2 üzeri n şeklinde büyümesini istediğim için 2 yazıyorum. OK'ye basıyorum arkadaşlar. Bakın ne yaptı? 2'nin üstel olarak değerlerini bana 2 üzeri 3, 2 üzeri 4 şeklinde, yani her bir önceki değeri 2 ile çarparak bana bu değerleri verdi arkadaşlar. Bu aslında özellikle matematiksel işlemlerde Excel'i kullananlar için bence çok güzel bir özellik. Ve bir yanında arkadaşlar tarihlerle ilgili belli başlı kısım var. Şimdi bu tarihlerle ilgili kısımda arkadaşlar biz normalde otomatik doldurda yine ne yapıyorduk? Bunu böyle dümdüz aşağıya doğru çekersem arkadaşlar bu tarih sıralı olarak büyüyecekti. Ben bunu kopyalayabilirdim. Yani sadece 1-1-2023 değerinin de olmasını isteyebilirdim. Bu sefer bu doldur seçeneklerine gelip copy cells, yani hücreyi kopyala demem gerekiyordu. Ya da dediğimiz gibi sıralı olarak büyümesi için de fill series dememiz gerekiyordu. Aynı şekilde arkadaşlar ben bunu ne yapabilirim? Yine burada yapalım. Eğer ben çalışma günlerini burada isteseydim, yani bir insan kaynakları uzmanıyım ya da insan kaynaklarında çalışıyorum ya da bir puantaj hesaplıyorum ve sadece çalışma günlerinin yazmasını istiyorum. Ben bunu sıralı değil de tek tek düzeltmeme gerek var mı? Tabii ki hayır. Buradan fill weekdays seçersem eğer arkadaşlar bakın 6'dan sonra 9, 10, 11, 12, yani hafta sonunu almayarak devam eder. Ve ben aynı şekilde her ayın birini değiştirebilir miyim? Her ayın biri aynı kalacak ama bu sefer ay değişsin de isteyebilirim. Bu sefer de fill months demem gerekiyor. Ne yaptı? Her ayın biri ama bu sefer birinci ay, ikinci ay, üçüncü ay şeklinde değişti. Ve bunu aynı şekilde yıl içinde fill years diyerek, yani yıl olarak doldur diyerek de yapabilirim arkadaşlar. Ve ben bu seçeneklerden yapabileceğim gibi bunu aslında normalde nereden yapabilirim? Şöyle seçip arkadaşlar alanı seçip yine buradaki series'ten yapabilirim. Aslında demin seçtiğimiz seçeneklerin hepsi aynı şekilde burada var ve buradan yapılıyor. Yani weekday dersem burada bakın ne yapıyor? Demin yaptığımız, seçtiğimiz gibi çalışma günlerini getiriyor. Aynı şekilde ben buraya gelip eğer month dersem, yani ay dersem aynı şekilde ayları büyüterek getirecek ya da yıl dersem de geliyorum buraya yılları büyüterek getirecek. Arkadaşlar normalde dediğimiz gibi ben mouse'la bunları çekerek yapabilirim ama bir alan seçip çok büyük veride bunu yapmak istiyorsam ve mouse'la çekmem çok uzun sürecekse benim buradaki doldur seçeneğinden yapabiliyor olduğumu biliyor olmamız gerekiyor. Ve arkadaşlar gelelim en çok kullanılan flash fill, yani hızlı doldur özelliğine. Şu en altta yer alan. Arkadaşlar bu mükemmel bir özellik. Diyelim ki şöyle bir barkod olabilir, telefon numarası olabilir, isim soyisim olabilir, artık neyse ben bunların arasındaki tireleri kaldırıp ayrı ayrı, her bir haneye ayrı 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 hücrelerde görmek istiyorum. Bunun için arkadaşlar ayırmak istediğim alanı ilk hücrede yazıyorum 109. Sonra bu bir altındaki hücreye gelip buraya gelip flash fill diyorum. Bakın ne yaptı arkadaşlar? Aşağıya İlk 4 hepsinde hane olacak şekilde ilk yazdığım hücredeki gibi getirdi. Tüm hepsini aynı şekilde arkadaşlar flash fill diyerek yapabilirim. Bu Excel'in gerçekten çok güzel bir özelliği ve dediğimiz gibi özellikle telefon numaraları, isim, soyisim ya da bir barkod olabilir ya da özellikle ERP programlarından Excel'le veri çektiğimizde işte ürün adı, ürün barkodu bazen bitişik yazılabiliyor ve bunları ayırmak istiyor olabiliriz bazı analizlerde. Gibi gibi aslında birçok şeyde kullanabileceğimiz çok güzel bir kısa yol arkadaşlar. Bu aslında gösterdiğimiz özelliklerin hepsi dediğimiz gibi işte çekerek, yazarak belli başlı şeyler yapılabilir. Ama çok büyük verilerde bu özellikler gerçekten büyük bir kurtarıcıdır diyoruz. Şimdilik aslında bununla ilgili anlatacaklarımız bu kadar. Görüşmek üzere diyelim.